Karanlık enerji olgusu evrenin genişlemesine ve geometrisine dair gözlemlerden kaynaklanır. Bunlar baskın ve düzgün bir enerji bileşeninin evreni hızlandırdığına işaret etmektedir. Karanlık enerji için doğrudan kanıt 1990'ların sonunda uzak tip 1A süpernovalarının yavaşlayan bir evrende beklenenden daha sönük, dolayısıyla daha uzak göründüğünün keşfiydi. Tip 1A süpernovaları standart mum olarak kullanılır. Mutlak parlaklıkları bilinir. Bu sayede gözlenen parlaklıklarından uzaklık belirlenir. Uzaklık ve kırmızıya kayma kozmik genişleme hızları karşılaştırıldığında yüksek kırmızıya kayma değerindeki süpernovaların madde egemen bir evrenin öngörüsünden daha uzakta olduğu bulunmuştur. Başka bir deyişle evrenin geçmişteki genişleme hızı daha düşük ama sonradan hızlanmıştır. Bu kütle çekimin kozmik genişlemeyi giderek yavaşlatması gerektiği beklentisine ters düşer. Genel görelilik çerçevesinde tek açıklama büyük ölçeklerde kütle çekimini baskılayan itici bir etkiye veya enerjiye işaret eder. Bu bilinmeyen etmen karanlık enerji olarak adlandırılmıştır. Bu çığır açıcı keşfin ardından çok daha fazla süpernova gözlemi hızlanmayı doğrulamıştır. Süpernova verileri toplam enerji yoğunluğunun yaklaşık %70'inin hızlanmayı sağlayacak biçimde negatif basınca sahip normal maddenin aksine bir formda olması gerektiğini göstermektedir. Kozmik mikrodalga arka planı karanlık enerjiye dair başka bir kanıt hattı sunar. Özellikle diğer verilerle birleştirildiğinde Boomerang, WIMAP, Planck gibi deneyler evrenin büyük ölçeklerde neredeyse Öklidyen düz olduğunu göstermiştir. Düz bir evrende toplam enerji yoğunluğu kritik yoğunluğa eşittir. Kozmik mikrodalga arka planı akustik tepeleri toplam yoğunluğun kritik değere yaklaşık %100'üne eşit olduğunu gösterir. Öte yandan gökada yığılmaları, gökada kümeleri ve kozmik mikrodalga arka planına dayalı madde ölçümleri maddenin toplamda yalnızca %30'unu oluşturduğunu ortaya koymuştur. Yaklaşık %70'lik bu eksik kısım karanlık enerji olarak adlandırılan başka bir bileşenle tamamlanmalıdır. 2003'teki WIMAP sonuçları büyük ölçekli yapı verileriyle birleştirildiğinde %4 ila 5 arasında normal madde, %25 karanlık madde ve %70 civarında başka bir şey yani karanlık enerji bulunarak kozmolojik sabit ya da karanlık enerji bileşeni fikri desteklenmiştir. Böylece kozmik mikrodalga arka planı madde miktarının düz bir evren için yetersiz kaldığını doğrular. Karanlık enerjinin izi gökadaların zaman içindeki kümeleşme biçiminde de görülür. Baryon akustik osilasyonu erken evrenden kalma bir iz olup gökadaların dağılımında tercih edilen bir uzaklık ölçeğidir. Sloan Digital Sky Survey ve Baryon Oscillation Spectroscopic Survey araştırmaları farklı kırmızıya kayma değerlerinde baryon akustik osilasyonu ölçeğini ölçmüştür. Baryon akustik osilasyonunun fiziksel ölçeğini kozmik mikrodalga arka planı fiziğiyle öngörülen şekilde gözlenen açısal boyutla karşılaştırarak evrenin genişleme tarihçesi çıkarılabilir. Ve bu sonuçlar geç dönemlerde baskın hale gelmiş bir karanlık enerji bileşeniyle tutarlı, hızlanan bir genişlemeyi bağımsız olarak desteklemektedir. Ayrıca kırmızıya kayma fonksiyonuna göre gökada kümesi sayıları ve zayıf kütle çekimsel mercekleme yapının büyümesini haritalar, gözlemleri de karanlık enerjinin baskısı altında yakın dönemlerde yapısal büyümenin yavaşlamakta olduğu bir evrenle uyumludur. Tek bir gözlem karanlık enerji fikrini zorunlu kılmasa da uzak süpernovalar, kozmik mikrodalga arka planı, baryon akustik osilasyonu gibi birçok bağımsız gözlem aynı sonuca işaret eder. Ayrıca farklı çağlardaki Hubble sabit ölçümleri, entegre Sachs-Wolf etkisi de kozmik hızlanmaya ek destek sunmaktadır. Yer çekiminde değişim, örneğin dinamik kütle çekimi gibi alternatif açıklamalar araştırılsa da tüm verilerle en iyi uyuşan, en basit açıklama Einstein'ın kozmolojik sabitine benzer özellikler taşıyan bir karanlık enerji bileşeninin varlığıdır. Kısacası karanlık madde gökada ölçeğinden kozmolojik ölçeğe uzanan kütle çekimsel fenomenlerle açıklanamayan kütle ve ışık sapmalarını desteklerken karanlık enerjide genişleme gözlemleriyle evrenin hızlanan genişlemesi ve enerji bütçesiyle desteklenir. Bu karanlık bileşenler gözlemlediğimiz evreni anlayabilmek için gereklidir. Karanlık enerji modellerine geçecek olursak burada daha da gizemli bir yapı vardır. Kozmologlar onu açıklamak için çeşitli modeller ortaya koymuştur. Karanlık enerji için en basit ve en fazla destek alan model, uzayı homojen biçimde dolduran sabit bir enerji yoğunluğu olarak kozmolojik sabit kuramıdır. Modern yorumda bu boş uzayın vakumun enerjisi şeklinde düşünülebilir. Bir kozmolojik sabitin durum denklemi omega eşittir eksi 1 kabul edilir. Yani basınç negatiftir ve büyüklükçe enerji yoğunluğuna eşittir. Bu negatif basınç hızlanmış genişlemenin sebebidir. Sabit bir karanlık enerji mevcut verilerle uyumludur. Karanlık enerji durum denklemi parametresi ölçümleri omega yaklaşık eşittir eksi 1 değeri çerçevesinde %5 ila 10 aralığında belirsizlikle uyum gösterir. Eğer karanlık enerji gerçekten kozmolojik sabitse bu vakum enerjisinin bugün evrene egemen olduğu anlamına gelir. Ancak bu da büyük bir kuramsal sorun doğurur. Kozmolojik sabit sorunu. Kuantum alan kuramındaki vakum enerjisi hesapları gözlenen karanlık enerji yoğunluğundan çok daha büyük, katrilyonlarca kez büyük bir değer öngörür.
Aslında kuram devasa bir vakum enerjisi, yani galaksilerin oluşumunu engelleyecek kadar devasa ya da tam sıfır bekleyebilir. Gözlemleyebildiğimiz küçük ama sıfır olmayan değer açıklanması zor bir muammadır. Karanlık enerji gerçekten vakum enerjisi ise bu tutarsızlığın çözümü büyük bir meydan okumadır. Bu çıkmaz nedeniyle bazı modeller karanlık enerjinin durağan değil, dinamik olabileceğini öne sürer. Quintessence diye bilinen uzayda yayılmış yeni bir skaler alan sınıfı vardır. Quintessence, enerji yoğunluğu ve basıncı kozmik zaman boyunca yavaşça değişebilen varsayımsal bir alandır. Sabit lambdanın aksine Quintessence -1'den biraz daha farklı bir durum denklemi olan, örneğin omega büyüktür -1 alabilir ve milyarlarca yıl içinde hızlanma oranını az da olsa değiştirebilir. Böyle bir sapmayı tespit etmek güncel kozmolojinin önemli hedeflerindendir. Quintessence, antik felsefedeki 5. element kavramından esin bu isimle anılmış olup gizemli doğasını yansıtır. Daha uç fikirler karanlık madde ve karanlık enerjiyi tek bir karanlık akışkanda birleştirmeyi ya da ikisi arasında etkileşim kurgulamayı öne sürer. Ancak bunlar oldukça spekülatiftir. Henüz gözlemler karanlık enerjinin zamana göre değiştiğine dair kesin bir kanıt bulamamış olsa da bu olasılık dışlanmış değildir. Bir başka yaklaşım karanlık enerjinin bizzat kütle çekimi kuramında kozmolojik ölçeklerde yeni fiziklerin işareti olup olmadığıdır. Bazı kuramcılar da kozmik hızlanmayı yeni bir enerji bileşeni olmadan açıklayıp açıklayamayacağımızı sorarlar. Belki de genel gölgelik büyük mesafelerde değişmelidir. Ek boyutlar veya FR Gravity, Brane World modelleri gibi alternatif kuramlar hızlanmayı taklit edebilir. Fakat gözlemsel açıdan değiştirilmiş yer çekimini gerçek karanlık enerjiden ayırmak kolay değildir. Mevcut verilerin çoğuna her iki yaklaşımda uydurulabilir. Yaklaşan araştırmalar genişleme ve yapı oluşum verilerinin genel gölgelikle tutarlı olup olmadığını test edecektir. Örneğin karanlık enerji düzgün bir bileşen mi yoksa yerçekimi yasaları farklı mı? Şu anda standart genel gölgelik kapsamında ek bir enerji bileşeni varsaymak verileri doğrudan açıkladığı için daha fazla kabul görmektedir. Karanlık maddenin WIMP, aksiyon gibi yeni parçacık olduğu, karanlık enerjinin de vakum enerjisi şeklinde olduğu düşünülür. Bu basit model gözlemlerle olağanüstü bir uyum yakalamıştır. Yine de gerçek parçacık henüz bulunamadığından ve kozmolojik sabit kuramda sorunlar doğurduğundan pek çok alternatif fikir ortaya atılmaya devam etmektedir. İstediğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.